Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili koçlar, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. Sizin için son derece sosyal, entelektüel ve toplumsal farkındalık kazandıran bir dönem anlamına geliyor. Çünkü Güneş, Venüs ve Plüto da Kova burcunda. Bu güçlü kavuşum doğrudan 11. evinizde, yani dostluklar, sosyal çevre, projeler ve geleceğe dair hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu dönemde zihin hızınız artıyor, fikirleriniz daha özgün, daha radikal ve vizyoner bir hal alıyor. Artık sıradan düşünceler sizi tatmin etmeyecek, toplumsal fayda yaratmak, bir grubun veya kolektifin parçası olmak, sesinizi daha geniş bir kitleye duyurmak istiyorsunuz. Güneş, Merkür, Venüs ve Plüto birleşimi zihinsel farkındalığınızı yükseltirken aynı zamanda çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde yoğun bir etkileşim yaratıyor. Sizi tanıyanlar bu süreçte kelimelerinizin gücünü, karizmanızı ve hitabetinizin derinliğini fark edecekler. Ancak bu güç bazen fazla çekici veya baskın hale gelebilir. Fikirlerinizi dayatmaktan, çevrenizdekileri ikna etmeye çalışırken kontrolcü davranmaktan kaçının. Bu dönem aynı zamanda geleceğinizi yeniden tasarlama evresi, belki uzun süredir aklınızda olan bir proje, bir sosyal girişim ya da grup çalışması şimdi hızla somutlaşabilir. Plüton'un etkisiyle yeni bir yön belirleme arzusu sizi ele geçirebilir. Fakat bu yön artık eski sistemlere sığmıyor. Yani bu dönemde fark edeceksiniz ki artık farklı düşünmeniz gerekiyor. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak Kova burcunda. Bu etkiyle birlikte arkadaş gruplarınız içinde iletişim çok daha uyumlu ve zarif bir hal alır. Toplantılar, işbirlikleri, çevrim içi etkinlikler ya da sosyal medya paylaşımları bu dönemde dikkat çekici olabilir. Sözleriniz cazibe kazanıyor. İnsanlar sizi dinlemekten keyif alıyor. Ancak unutmayın, Venüs'ün tatlılığına kapılıp yüzeyselde kalmayın. Bu dönem hem kalplere hem akıllara hitap etmeniz için mükemmel bir fırsat. 4 Şubat'ta Merkür Boğa burcundaki Uranüs'te kare açıda olacak. İşte burada dikkat etmek gerekiyor. Bu açı finansal alanlarda, grup yatırımlarında, dijital projelerde veya arkadaşlarla ortak kazanç konularında ani değişimlere işaret ediyor. Bir anda planlar değişebilir, beklenmedik bir harcama veya teknik aksaklık yaşanabilir. Bu yüzden elektronik sistemlerinizi, sözleşmelerinizi ve finansal kayıtlarınızı 2 kere kontrol edin. Ayrıca bu etki sizi kalıplarınızı kırmaya da çağırır. Benim düşüncem doğru inancınızla fazla katılaşmayın. Yeni fikirler sizi önce şaşırtabilir ama sonrasında çok faydalı bir farkındalıkta getirebilir. Neptün'den de seksil açı alıyor olacak Merkür. Bu etki sayesinde hayal gücünüz, sezginiz ve empatiniz güçleniyor. İç sesinizi dinlediğinizde kolektif duygusunu hissedebilirsiniz. Eğer sanat, yaratıcılık, sosyal yardım veya spiritüel alanlarda çalışıyorsanız bu dönem ilham dolu bir akış yakalayabilirsiniz. Ancak Neptün'ün yumuşak enerjisi bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Bilgi bulanıklığı veya herkesi kurtarmaya çalışma eğilimine dikkat edin. Mantığınızla sezginizi dengelemeniz bu dönemin ana anahtarıdır. Mars'ın Oğlak Burcu'nun son derecelerinde olması kariyer alanında hala çok güçlü bir motivasyon taşıdığınızı gösteriyor. Yani mesleki hedefleriniz ile sosyal bağlantılarınız bu dönemde birbirini destekleyecek. Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü kişilerden destek görebilir, otorite figürleriyle ortak projelere girebilirsiniz. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız 20 Ocak'la 7 Şubat aralığı yeni bir vizyon sunma, markanızı modernleştirme veya teknolojik adımlar atma açısından ideal bir dönem. Ancak 4 Şubat civarında sert iletişimlerden kendinizi uzak tutun, hızlı karar vermemeye çalışın. Ve 7 Şubat'ta Merkür Balık burcuna geçecek. Zihin biraz daha içe döner. Artık dış dünyanın fikir trafiği yerine
iç dünyanızın sessizliğini dinlemek isteyeceksiniz. Bu geçiş size kapanış enerjisi getiriyor. Kova döneminde başlattığınız fikirleri sindirmeniz, sezgisel olarak yönünü belirlemeniz için birkaç haftalık bir durulma dönemi başlıyor. Sevgili koçlar, Merkür'ün Kova transiti sizlere geleceğinizi yeniden tasarlama cesareti getiriyor. Artık yalnız değil, birlikte düşünme zamanı, yeni çağın dilini öğreniyor, toplumsal bilince ses veriyorsunuz. Fikirleriniz şimdi değişimi başlatabilir. O yüzden konuşun, paylaşın, bağlantı kurun. Çünkü bu dönemde söylediğiniz her kelime bir kıvılcım yaratma gücüne sahip. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili boğalar, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçecek. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da orada Kova burcunda güçlü bir stelyum oluşuyor. Bu güçlü kavuşum doğrudan 10. evinizde, yani kariyer, statü, toplumsal görünürlük ve hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü konumu sahnedesiniz demenin astrolojik karşılığıdır. Fikirlerinizle, konuşmalarınızla, yazdıklarınızla veya yönettiğiniz projelerle dikkat çekiyorsunuz. Artık yalnızca çalışmak değil, fark yaratmak istiyorsunuz. Toplum önünde nasıl algılandığınız, hangi fikirlerle anıldığınız ve iş dünyasında hangi vizyonu temsil ettiğiniz bu süreçte yeniden şekillenebilir. Güneş, Merkür, Venüs ve Plüton'un Kova burcundaki stelyumu zihinsel gücünüzü en yüksek noktaya taşır. Sözleriniz, kararlarınız ve planlarınız başkaları üzerinde derin bir etki bırakabilir. Özellikle yöneticilik pozisyonundaysanız ya da kendi işinizi yapıyorsanız fikirlerinizin arkasında durmanız, cesur çıkışlar yapmanız gerekebilir. Plüton'un etkisiyle kariyer yönünüzü tamamen dönüştürecek bir farkındalık da yaşayabilirsiniz. Bu bazen büyük bir vizyon değişimi, bazen de mevcut düzenin kökten sarsılması anlamına gelebilir. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak. Bu etkiyle birlikte çalışma ortamınızda iletişim çok daha uyumlu, diplomatik ve zarif hale gelir. Patronlarınızla, üst düzey yöneticilerle veya müşterilerle kurduğunuz diyaloglarda dikkat çekici bir cazibe taşıyabilirsiniz. Sözleriniz hem zarif hem ikna edici olur. Bu nedenle sunumlar, görüşmeler, tanıtımlar, anlaşmalar ya da yeni iş teklifleri için bu tarih aralığı son derece uygun. Ancak Plüto burada olduğu için her şey sadece nezaketle bitmiyor. Derinlerde güç temaları var. Kimin sözü geçecek, kim yön verecek? Bu yüzden bu dönemde sözcükleriniz kadar niyetinizin de net olması gerekiyor. Kendi otoritenizi kurarken başkalarının alanına müdahale etmemeye dikkat edin. Bu dönemin enerjisi aynı zamanda kariyerinizde bir zihinsel sıçrama getiriyor. Yeni teknolojiler, inovatif yöntemler, online platformlar, yapay zeka, dijital stratejiler, sosyal medya yönetimi ya da yeni bir iş modeli üzerine düşünüyorsanız Merkür Kova'da size yenilik cesareti veriyor. Gökyüzündeki bu güçlü kavuşum sizin burcunuzdaki Uranüs'le de üçgen açıda, balıktaki Neptün'le de seksil açıda. Uranüs desteğiyle özgün fikirleriniz beklenmedik şekilde ödül verebilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje şimdi fark yaratma noktasına gelebilir. Teknoloji, finans ya da sanatla ilgili alanlarda güçlü farkındalıklar doğabilir. Neptün'ün desteği size ilham, sezgi ve vizyon kazandırır. Bu dönemde kariyerinizde yalnızca mantıklı değil, aynı zamanda anlamlı olan yolu seçmek istiyorsunuz. Fakat bu harika akış içinde 4 Şubat tarihi özel bir uyarı taşıyor. O gün Merkür Uranüs'le kare açıda olacak. Bu ani karar değişiklikleri, iş planlarında beklenmedik dönüşler, yöneticilerle fikir çatışmaları anlamına gelebilir. O günlerde acele karar vermeyin. Özellikle teknoloji, iletişim ve finansal konularda yedek planlarınız olsun. Çünkü Uranüs sürpriz getirir ve bazen sürprizler dengeyi koruyamayanları test eder. Mars ise Oğlak Burcu'nun son derecelerinde ve sizin hedef odaklılığınızı güçlendiriyor. Uluslararası işler, eğitim, akademik konular ya da uzak bağlantılar alanında güçlü bir motivasyon taşıyorsunuz.
Bu motivasyonu kariyer alanına yönlendirirseniz hem ilerleme hem de görünürlük elde edersiniz. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Bununla birlikte zihniniz biraz daha yumuşayacak. Kovanın rasyonelliğinden balığın sezgisel sularına geçiyorsunuz. Artık akıl değil, kalp konuşmaya başlıyor. Bu geçişle birlikte arkadaşlar, ekipler ve çevreniz size daha duygusal, destekleyici bir yaklaşım gösterebilir. Hayal gücüyle plan gücünü birleştirirseniz bu dönemde kariyer hedefleriniz için yeni bir vizyon haritası çizebilirsiniz. Sevgili boğalar, bu Merkür transiti size mesleki dönüşüm, iletişim gücü ve vizyon genişliği getiriyor. Zihniniz yenileniyor, kelimeleriniz otorite kazanıyor, duruşunuz daha modern ve geleceğe dönük hale geliyor. Artık sadece çalışan değil, yön veren kişi olma zamanı. Söylediklerinizle ilham olabilirsiniz. Yeter ki yeniliğe açık olun, fikirlerinizi korkmadan paylaşın. Çünkü bu dönemde zihniniz kariyerinizin geleceğini yazıyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili ikizler, 20 Ocak 2026'da Merkür Kova burcuna geçiyor. Güneş, Venüs ve Plüto da orada ve bu güçlü stelyum doğrudan sizin 9. evinizde, yani ufuklarınızı genişleten bilgi, inanç, eğitim, hukuk ve yabancılarla ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Sizin yönetici gezegeniniz olan Merkür, Kova gibi entelektüel bir burçta son derece güçlü çalışır. Bu dönemde zihin adeta bir radar gibi çalışacak. Yeni fikirler, farklı kültürler, bilimsel konular, felsefi tartışmalar ya da küresel meseleler ilginizi çekmeye başlayacak. Artık yalnızca bilmek değil, anlam kazandırmak isteyeceksiniz. Güneş, Merkür, Venüs ve Plüton'un stelyumu sizin için zihinsel bir uyanış etkisi taşır. Uzun süredir düşündüğünüz bir konu şimdi derinleşebilir. Dünya görüşünüz, inanç sisteminiz, hatta yaşam felsefeniz değişebilir. Plüto burada bilgiyi dönüştüren güç olarak çalışır. Bu yüzden bu dönemde okuduklarınız, izledikleriniz, dinledikleriniz hayatınıza yön verebilir. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak, sizi zarif, etkileyici ve barışçıl bir ifade tarzına kavuşturacak. Eğer eğitim veriyorsanız, içerik üretiyorsanız, yazıyorsanız veya topluluk önünde konuşuyorsanız bu tarih sözleriniz hem kalbe hem de akla hitap edeceği tarih. İnsanlar sizi dinlerken sadece bilgi değil, güzellik ve dengede hissedecekler. Fakat Plüton'un bu kavuşumdaki gerçeğini unutmamak lazım. Söyledikleriniz, yazdıklarınız veya savunduğunuz fikirler çok güçlü olabilir ama bu gücü ikna etmek için değil, aydınlatmak için kullanın. Çünkü bu dönemde kelimeleriniz insanları dönüştürme potansiyeli taşıyor. Bu süreçte aynı zamanda yeni bir öğrenme döngüsü de başlıyor. Eğitim almak, seminerlere katılmak, yeni bir dil öğrenmek, yayıncılıkla ilgili işler yapmak veya uluslararası bir bağlantı kurmak için uygun bir dönem. Merkür Kova burcunda yüksek zeka frekansında çalışır. Bu yüzden fikirlerinizi geniş alanlara yayabilirsiniz. Sosyal medya, YouTube, yazarlık ya da akademik alanlarda büyük bir atılım enerjisi var bu dönemde. Bu güçlü kavuşum Uranüs'le üçgen açı ve Neptün'le de seksil açı kuracaklar. Bilinçaltınızda uzun süredir bekleyen bir fikir varsa ansızın açığa çıkabilir. Belki geçmişte rafa kaldırdığınız bir proje şimdi yepyeni bir vizyonla geri dönecek. Uranüs'ün desteği zihninizi özgürleştirecek. Artık öğrenmenin ve öğretmenin eski yolları size dar geliyor. Bu yüzden yeni bir anlatım biçimi bulabilirsiniz. Farklı bir eğitim tarzı, belki dijital bir yayın, belki de uluslararası bir platform. 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'te kare açıda olacak. Ani bilgi karmaşası, iletişim kopukluğu veya beklenmedik seyahat değişiklikleri yaşanabilir. Bu tarihlerde planlarınıza da esnek olun. Elektronik cihazlar, online ders sistemleri veya yayın araçları ile ilgili
beklenmedik aksaklıklar olabilir. Fakat bu gergin açı aynı zamanda da bir uyanış gibidir. Sizi kalıpların dışına iter. Eski düşünce biçimlerini kırmak, inançlarınızı sorgulamak, zihinsel esnekliğinizi yeniden kazanmak için de güçlü bir fırsat bu dönem. Balık burcundaki Neptün'ün sekstil açısı size ilham ve vizyon katacak. Bu özellikle mesleki hayatta anlam arayışınızı güçlendiren bir etki. Kariyerinizde artık yalnızca para veya statü değil, ruhunuza iyi gelen bir amaç istiyorsunuz. Bu enerjiyle birlikte sanat, yaratıcılık, maneviyat veya kolektif alanlarda da güçlü sezgiler gelişebilir. Mars ise Oğlak Burcu'nun son derecelerindeki konumu ile sizi derin bir konsantrasyonla araştırmaya yönlendiriyor. Öğrenme tutkusu, analiz gücü ve akademik motivasyon artıyor. Bu kez tez hazırlamak, kitap yazmak, uluslararası proje veya yurt dışı başvurular için son derece destekleyici bir enerji. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Odak biraz değişiyor. Artık entelektüel merak yerini daha duygusal bir vizyona bırakıyor. Zihniniz hedeflere, statüye, toplumdaki imajınıza yöneliyor. Kariyerinizdeki iletişimler önem kazanıyor. Fikirlerinizi insanlara sezgisel bir dille aktarabileceğiniz bir dönem. Sevgili ikizler, bu Merkür transiti size adeta zihinsel devrim getiriyor. İnançlarınız, vizyonunuz, yaşam felsefeniz değişiyor. Artık bilgi sizin için güç değil, bilgelik haline geliyor. Öğretin, yazın, paylaşın, tartışın. Çünkü şimdi söylediğiniz her kelime bir kapı açacak, kimi zaman bir fikir, koca bir geleneği değiştirebilir ve o fikir sizden çıkabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili yengeçler, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçecek. Güneş, Venüs ve Plüto da Kova burcunda. Gökyüzünde güçlü bir stelyum var ve sizin doğrudan 8. evinizde, yani derin dönüşüm, maddi paylaşım, kriz, gizlilik ve ruhsal farkındalık ve yeniden doğuş alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü dizilimi yüzeydeki konuşmaları değil, derin diyalogları ön plana çıkarıyor. Zihniniz şimdi yüzeyde kalmak istemiyor, bilinmeyeni anlamak, bastırılmış duyguları çözmek, tabuların ardına geçmek istiyorsunuz. Merkür Kova burcunda rasyonel çalışsa da 8. evin doğası duygusal ve sezgisel olduğundan bu birleşim hem aklın hem sezginin sınırlarını zorlayan bir enerji yaratıyor. Güneş, Merkür, Venüs ve Plüto stelyumu zihinsel derinleşme, içsel çözülme ve finansal farkındalık konularında büyük bir güç verecek size. Bu dönemde bir konuyu tam anlamıyla anlamak için her şeyi didikleyebilirsiniz. Gerçeği bulmak istiyorsunuz çünkü. Sadece yüzeysel cevabı değil, ardındaki sistemi görmek istiyorsunuz. Plüto burada bilgiye güç kazandırır. Yani öğrendikleriniz artık sizi dönüştürür. 8. ev aynı zamanda ortak kaynaklar, miras, borç, kredi, vergi, sigorta gibi alanları da gösterir. Merkür'ün bu alanda ilerlemesi bu temalarda iletişim, sözleşme veya görüşmelerin artacağını gösteriyor. Ancak Plüton'un etkisiyle gizli pazarlıklar ya da yoğun konuşmalarda devreye girebilir. Bu dönemde maddi konularda stratejik davranın, detayları atlamayın. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'te kavuşacak ve bu finansal paylaşımlar, ortak yatırımlar veya partnerinizle maddi konuları konuşmak için daha yumuşak, diplomatik bir zamanı temsil ediyor. Aynı zamanda psikolojik açıdan da iyileştirici bir konuşma enerjisi taşır. Uzun zamandır bastırdığınız bir meseleyi sevgi diliyle ifade etme şansınız olabilir. Ancak unutmayın, bu dönem gizli olanı da açığa çıkarabilir. Plüton'un orada olması, geçmişte gizlenmiş bir bilgi, bastırılmış bir duygusal gerçek ya da bir sırrın şimdi gündeme gelmesi anlamına gelebilir. O yüzden duygularınızı dürüstçe ifade edin ama ölçülü olun. Uranüs, Boğa burcunda retro harekette ve bu kavuşuma üçgen açı yapıyor. Bu arkadaş çevresi veya sosyal bağlantılar üzerinden gelen beklenmedik finansal fırsatları gösterebilir. Belki biriyle ortak bir yatırım fikri, belki bir proje ortaklığı,
Ancak bu Uranüs etkisiyle aynı zamanda sürpriz dönüşüm enerjisini de taşır. Yani eski bir sistemin yıkılması yepyeni bir fırsat doğurabilir. 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'te kare açıda olacak. Bu temalar biraz sarsılabilir. O günlerde para trafiğinde, banka sistemlerinde veya dijital işlemlerde aksaklıklar olabilir. Bu yüzden dikkatli olun, online şifrelerinizi koruyun, belgelerinizi yedekleyin ve gereksiz risk almayın. Fakat aynı açı zihinsel olarak bir uyanış yaratabilir, bir konunun perde arkasını aniden fark edebilirsiniz. Balık burcundaki Neptün de sekstil açıyla sezgisel derinlik kazandırıyor. 8. evin bu suyla teması spiritüel farkındalığınızı güçlendirir. Rüyalar, meditasyonlar, sezgisel mesajlar bu dönemde çok net olabilir. Özellikle ruhsal çalışmalar yapan, terapiyle ilgilenen veya enerji alanında çalışan bir yengeçseniz bu dönem büyük bir açılım sürecidir. Mars ise Oğlak Burcu'nun son derecelerinde ilişkiler alanınızda hareket ediyor. Partnerinizle aranızda finansal veya duygusal bir konunun netleşmesi mümkün. Eğer ilişkide sorumluluk almak, güven tesis etmek istiyorsanız Mars size bunu yapacak cesareti veriyor. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Enerji daha yumuşak, daha romantik hale geliyor. Artık zihniniz çözümden çok anlam arar. Eğitim, yurt dışı yayıncılık veya spiritüel gelişim alanlarında yeni fikirler doğabilir. Zihniniz ilhama açılıyor. Hayallerinizi yazıya, sanata veya söze dökmeniz için güçlü bir dönem başlıyor. Sevgili yengeçler, Merkür'ün Kova transiti size derin bir zihinsel ve duygusal arınma getiriyor. İçsel korkularınızla yüzleşebilir, finansal olarak daha stratejik bir zemin kurabilirsiniz. Ancak yüzeyde kalmayacak, kökleri, sebepleri anlayacaksınız. Bu dönem sizden saklanan bir gerçeği ortaya çıkarabilir ama aynı zamanda sizi de özgürleştirir. Zihniniz artık korkudan değil, farkındalıktan besleniyor. Gücünüzü sessiz ama sağlam biçimde kurun, bilgiyle dönüştürün, sözle şifalandırın. Çünkü bu dönemde siz karanlıkla bilgelik arasında bir köprü kuruyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili aslanlar, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da orada Kova burcunda. Bu güçlü stelyum doğrudan 7. evinizde, yani ilişkiler, evlilik, ortaklık, sözleşmeler ve karşılıklı diyaloglar alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü sizlere bir şeyi çok net söylüyor. Artık ben değil, biz deme zamanı. Kova enerjisi zihinsel bağ kurmayı, objektif iletişimi ve eşitliği temsil eder. Merkür'ün bu alanda ilerlemesi sizin için ilişkilerde zihinsel farkındalık, iletişimde açıklık ve entelektüel yakınlık temasını öne çıkarıyor. Eğer bir partneriniz varsa onunla daha derin, daha akılcı, daha dürüst konuşmalar yapabilirsiniz. Bu konuşmalar ilişkinin geleceğini belirleyecek kadar güçlü olabilir. Güneş, Merkür, Venüs ve Plüto aynı burçta birleşince ilişkilerde karşılıklı güç ve kontrol konusunda gündeme getiriyor. Artık kimse yüzeyde kalamaz. Siz de karşınızdaki kişi de gerçeği görmek ister. Plüto burada gizli duyguları, bastırılmış istekleri ve söylenmemiş gerçekleri açığa çıkarır. Bu yüzden bu dönemde bazı ilişkiler bir yüzleşmeden geçebilir. Ancak bu yüzleşme yıkıcı değil, dönüştürücü olacaktır. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'e kavuşacak. Bu kavuşum iletişimde sevgi, zarafet ve uzlaşma enerjisini getiriyor. Bu tarih civarında eşinizle, ortağınızla veya önemli bir iş bağlantınızda konuşmak için mükemmel bir dönem. Sözleriniz hem tatlı hem etkileyici olacak. Anlaşmalar, teklifler, davetler bu dönemde güzel sonuçlar getirebilir. Ancak Plüton'un da orada olduğunu unutmayın. Bu kavuşum bazı ilişkilerde güç dengesi testine de neden olabilir. Siz baskın bir aslan enerjisisiniz ama bu dönem egoyu değil, anlayışı seçmek için çok önemli. Karşınızdakini mutlaka dinleyin, duygularını anlamaya çalışın. Çünkü bu dönemde kurduğunuz diyalog ilişkinin kaderini belirleyebilir. Uranüs ise bu kavuşuma üçgen açı yapıyor. Bu açı iş veya kariyer bağlantılarınızdan gelen
beklenmedik fırsatlara işaret ediyor. Yeni bir iş ortaklığı teklifi, sürpriz bir sözleşme veya kariyerinizi ileriye taşıyacak bir tanışma gündeme gelebilir. Bu hem profesyonel hem kişisel ilişkiler açısından yeni bir frekans yaratıyor. Uranüs'ün bu desteği sizi kalıpların dışına çıkarıyor. Artık alıştığınız ilişki modelleri size yetmiyor olacak. 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'te kare açıda olacak. İş ve özel ilişkiler arasında gerilim yaşanabilir. Beklenmedik bir fikir ayrılığı, yöneticinizle çatışma ya da eşinizle geleceğe dair bir plan tartışması gündeme gelebilir. Bu tarihlerde esnek olmak çok önemli. İnatla savunmak yerine alternatif bakış açılarına açık olun. Çünkü Uranüs sizi düşünce sisteminizi güncellemeye zorluyor. Balık burcundaki Neptün'den de sekstil açıyla destek var. Bu süreçte duygusal empatinizi artıracak. Karşınızdaki kişiyi anlamak, affetmek, yumuşak bir dille iletişim kurmak artık çok daha kolay. Bu enerjiyle birlikte ilişkileriniz daha ruhsal, daha derin bir bağa dönüşebilir. Belki birlikte bir terapiye başlamak, bir sırrı paylaşmak ya da geçmişi iyileştirmek mümkün olabilir. Mars ise Oğlak Burcu'nun son derecelerinde iş ortamındaki yoğunluğunuzu arttırıyor. Sorumluluklar, görevler, işbirlikleri tüm bu alanlarda mücadele veriyorsunuz. Ancak bu enerji sayesinde ilişkilerde daha olgun bir duruş sergileyebileceksiniz. Karar verirken duygular değil, strateji öne çıkıyor. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. İletişim dili daha sezgisel ve duygusal hale geliyor. Artık ortaklıkların maddi yönüne, finansal paylaşımlarına, duygusal güven boyutuna odaklanmaya başlayacaksınız. Partnerinizle veya iş ortağınızla aranızdaki bağ daha içsel, daha yumuşak bir tona bürünüyor. Sevgili aslanlar, bu Merkür transiti sizin için ilişkilerde gerçek iletişimin sınavı niteliğinde. Birbirinizi gerçekten dinliyor musunuz? Yoksa sadece anlaşılmak mı istiyorsunuz? İşte bu dönem bu sorunun cevabını verecek. Zihinsel olarak büyüyebilir, duygusal olarak derinleşebilirsiniz ama bunun yolu egoyu değil, empatiyi seçmekten geçiyor. Bu dönemde attığınız her adım, söylediğiniz her söz yeni bir ilişki döngüsünü başlatabilir ve unutmayın, gerçek güç bazen sadece sessizce anlamakta gizlidir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova seyahati var. Sevgili Başaklar, 20 Ocak'ta yönetici gezegeniniz Merkür Kova burcuna geçiyor. Güneş, Venüs ve Plüto da orada. Bu gökyüzünde güzel bir stelyuma neden oluyor. Sizin için de özellikle 6. evinizi, yani iş hayatı, günlük düzen, sağlık, görev bilinci ve hizmet alanınızı aktive ediyor. Bu güçlü kavuşum size diyor ki artık sistemin içinde yeni bir sistem kurma zamanı. Merkür'ün Kova burcundaki seyahati zihin gücünüzü analitik olmaktan çıkarıp yenilikçi ve vizyoner bir noktaya taşıyor. Siz her zaman detaylara hakimsiniz ama şimdi o detayların ötesini de görebileceksiniz. İş ortamınızda yenilikçi fikirler üretebilir, dijital sistemleri yeniden yapılandırabilir, iş akışınızı çağın gerekliliklerine uygun hale getirebilirsiniz. Güneş, Venüs, Merkür ve Plüton'un aynı evde olması hem iş hem de sağlık konularında yoğun bir dönüşüm başlatıyor. Plüto burada sizi eski alışkanlıklardan kurtulmaya zorluyor. Belki artık size hizmet etmeyen bir iş düzenini geride bırakacaksınız. Belki de bedensel sağlığınızla ilgili yeni bir farkındalık geliştireceksiniz. Bu dönemde vücudunuz sizinle konuşur, dinleyin. Zihninizle bedeniniz arasındaki bağlantıyı fark etmek bu dönemin anahtarı olacak. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşuyor. Bu da iş ilişkilerinde diplomasi, zarafet ve yaratıcı işbirlikleri için harika bir etki. Eğer ekip çalışması yapıyorsanız bu dönemde fikir alışverişleri çok verimli olur. Sözleriniz hem zeka hem incelik taşır, insanları etkileme gücünüz artar. Ancak Plüto da orada olduğundan iletişimde güç oyunları da yaşanabilir. İş ortamında fikir çatışmaları, kontrol arzusu veya rekabet hissi doğabilir. Unutmayın, Merkür Kova'da tarafsız zeka ister. Duyguların değil, verilerin konuştuğu bir döneme giriyorsunuz.
Bu dönemde özellikle teknoloji, bilişim, sağlık teknolojileri, yapay zeka, veri analizi veya sistem mühendisliği gibi alanlarda çalışan başaklar için büyük sıçrama yaşanabilir. Boğa burcundaki Uranüs'te bu kavuşuma üçgen yaparak zihinsel yaratıcılığınızı destekliyor. Yeni bir eğitim, yazılım, sistem geliştirme projesi ya da dijital dönüşüm fikri gündeme gelebilir. Belki de yıllardır aklınızda olan bir fikir şimdi uygulanabilir hale gelir. Yalnız 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'le kare açı yapacak. Bu fikirlerin pratiğe dökülme aşamasında bazı teknik aksaklıklar, sistem hataları veya beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle planlarınızda esnek olun, yeniliğe direnmeyin. Çünkü Uranüs'ün size öğretmek istediği şey mükemmellik değil, esnekliktir. Ve Neptün de sekstil açıyla bu kavuşuma destek veriyor. İş ilişkilerinde empati ve anlayışı artırıyor. Partnerler, iş arkadaşları veya müşterilerle olan diyaloglar daha yumuşak, daha duygusal bir tona bürünebilir. Bu dönem özellikle hizmet verdiğiniz alanlarda ruhsal bir bağ kurma potansiyeli taşıyor. Yaptığınız işi sadece görev olarak değil, katkı olarak görmek sizi hem motive eder hem de içsel tatmin sağlar bu dönemde. Mars ise Oğlak Burcu'nun son derecelerinden katkı sağlıyor. Yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi zirveye taşıyor. Projeleriniz üzerinde yoğun bir kararlılıkla çalışabilirsiniz. Özellikle sanatsal, tasarımsal ya da teknik konularda büyük ilerlemeler mümkün bu dönemde. Ancak bu enerji zaman zaman fazla mükemmelliyetçi bir stres yaratabilir. Bu yüzden dengede kalmaya özen gösterin. 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiyor. Gündeminiz yavaş yavaş ilişkiler alanına kayıyor. Artık ben değil biz diliyle konuşmaya başlayacaksınız. Karşılıklı anlayış, empati ve sezgi devreye girecek. Ortak projeler, işbirlikleri ve duygusal paylaşımlar ön plana çıkar bu dönemde. Sevgili Başaklar, Merkür'ün Kova transiti sizin için bir yeniden yapılanma dönemidir. Zihinsel düzeyde daha özgür, daha vizyoner oluyorsunuz. Artık sistemin kölesi değil, mimarı olma zamanı. Çalışma tarzınızı, alışkanlıklarınızı, hatta düşünme biçiminizi dönüştürüyorsunuz. Merkür'ün Kova burcundaki sesi size diyor ki artık farklı düşün. Çünkü dünya da değişiyor. Bu süreçte attığınız her adım ileride çok daha verimli bir yaşam düzeninin temelini oluşturacak. Zihninizi yenileyin, sisteminizi güncelleyin, geleceğin aklıyla çalışın. Çünkü bu dönemde siz zekanızı hizmete dönüştürerek dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebilirsiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili teraziler, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçecek. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da orada ve bu güçlü bir stelyum oluşturuyor 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk, çocuklar, kendini ifade etme ve sahne alma alanında gerçekleşiyor. Bu enerji adeta içsel ışığınızı yeniden yakıyor. Hayatın keyifli taraflarını hatırlatıyor ama aynı zamanda yaratıcılığınızın ne kadar güçlü bir değişim aracına dönüşebileceğini de gösteriyor. Kova burcu özgünlüğün, bireyselliğin ve geleceğe dönük fikirlerin burcudur. Merkür'ün burada ilerlemesi sizin zihin gücünüzü son derece orijinal, yaratıcı ve yenilikçi bir noktaya taşıyor. Artık sıradan düşüncelerle yetinmeyeceksiniz. Sanat, yazarlık, tasarım, iletişim ya da sahne ile ilgili alanlarda çok farklı fikirler üretebilirsiniz. Yaratıcı aklınız şimdi adeta devreye giriyor. Güneş, Venüs, Merkür ve Plüto aynı evde sizi hem duygusal hem zihinsel anlamda yeniden yapılandırıyor. Plüto burada yaratıcılığınızı derinleştirir, yüzeysel değil anlamlı bir ifade biçimi ararsınız. Bu yüzden sanatla, üretimle ya da kendi yeteneklerinizle ilgili konularda ben kimim ve neyi gerçekten ifade etmek istiyorum sorusu öne çıkar. Bu dönem aşk hayatınız açısından da çok dikkat çekici. Merkür'ün Kova'daki konumu ilişkilerde daha entelektüel bir bağ kurma ihtiyacını arttırıyor. Karşılıklı konuşmalar, fikir alışverişleri, paylaşılan idealler ön plana çıkıyor. Eğer biriyle tanışacaksanız bu kişi sizi zihinsel olarak da besleyen biri olabilir. Bu klasik romantizmden çok beyin kimyası gibidir.
23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak. Bu aşk hayatınızda, yaratıcı projelerde veya sanatsal çalışmalarda çok tatlı, zarif bir etki yaratır. Fikirleriniz hem çekici hem etkileyici hale gelir. İfadenizle insanları büyüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarih flörtlerin, keyifli sohbetlerin ve yeni ilhamların zamanıdır. Fakat unutmayın, bu kavuşumun içinde Plüto da var. Bu demek oluyor ki aşk ilişkilerinde güç oyunları, derin duygusal farkındalıklar veya tutku krizleri gündeme gelebilir. Bu dönem sevginin yüzeyini değil özünü görmek isteyeceksiniz. Gerçek bağlantılar bu dönemde sağlamlaşır. Uranüs ise retro konumuyla Boğa'dan bir üçgen açı yolluyor bu kavuşuma. Sizi maddi açıdan da destekleyen bir enerji bu. Belki yaratıcılığınızı kazanca dönüştürecek bir fırsat, beklenmedik bir sponsorluk ya da bir yatırım fikri gündeme gelebilir. Uranüs'ün bu açısı ilhamınızı pratik sonuçlara dönüştürmenizi sağlar. Balık burcundaki Neptün de sekstil açıyla katkı sağlayacak, yaratıcılığınıza sezgisel bir boyut ekleyecek. Sanatla ilgileniyorsanız bu dönem üretimleriniz daha derin, daha ruhsal bir anlam taşıyabilir. İlham adeta rüyalardan, duygulardan, sessiz anlardan gelir. İş hayatında kalpten gelen fikirlerinizi hizmet alanınıza yansıtma gücünüz artıyor. 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'e kare açıda olacak. Özellikle maddi konularda ve ilişkilerde bazı gerginlikler yaşanabilir. Beklenmedik harcamalar, ani karar değişiklikleri ya da duygusal çıkışlar olabilir. Bu tarihlerde fevri davranmayın. Çünkü Uranüs sarsarak fark ettiren bir öğretmendir. Eğer değişime direnç gösterirseniz zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz. Ama esnek kalırsanız yepyeni bir düşünce biçimi kazanırsınız. Mars ise Oğlak Burcu'nun son derecelerinden bu kavuşuma katkı getiriyor. Ev ve aile konularında kararlılık getirecek. Köklerinizi sağlamlaştırmak, kendinizi güvenli bir temel oluşturmak isteyeceksiniz. Bu hem aşk hem iş açısından iç dengeyi yeniden kurduğunuz bir dönem. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiyor. Gündeminiz yavaş yavaş günlük düzeninize, çalışma temponuza ve sağlık konularına kayar. Duygusal enerjinizi hizmete dönüştürme zamanıdır. Ancak Kova döneminde kazandığınız farkındalık artık size yeni bir yaşam disiplini kazandırmıştır. Sevgili teraziler, bu Merkür transiti sizin için bir yaratıcı uyanış dönemidir. Kendinizi yeniden tanımlıyor, kalbinizi zekanızla buluşturuyorsunuz. Artık sadece güzel değil, anlamlı şeyler üretmek istiyorsunuz. Aşkta dahil olmak üzere hayatın her alanında daha bilinçli seçimler yapacaksınız. Çünkü artık biliyorsunuz, gerçek güzellik farkındalıkla başlar. Bu süreçte fikirlerinizi, sanatınızı, sevginizi paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü siz dünyaya denge getiren burçsunuz ve bu kez o denge kalpten konuşan bir zihinle kurulacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova seyahati var. Sevgili akrepler, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna giriyor. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da Kova burcunda ve güçlü bir stelyum var Kova burcunda sizin 4. evinizde, yani ev, aile, kökler, iç dünya ve duygusal güvenlik alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü size diyor ki gerçek dönüşüm önce içeride başlayacak. Merkür'ün Kova'daki bu konumu zihinsel düzeyde içsel farkındalığı güçlendirir. Artık sadece dış dünyaya değil, iç sesinize de kulak veriyorsunuz. Ev, aile, ebeveynler veya yaşam alanınızla ilgili konular bu dönemde zihinsel olarak sizi meşgul edebilir. Belki taşınmayı, ev düzeninizi değiştirmeyi, aile ilişkilerinizi yeniden tanımlamayı düşünebilirsiniz. Güneş, Venüs, Merkür ve Plüton'un bu alandaki durumu sizin bir duygusal temizlik ve zihinsel dönüşüm sürecinde olduğunuzu gösteriyor. Plüto burada köklere iner, geçmişi sorgulatır. Ben kimim, nereden geliyorum, artık nereye aitim gibi sorular öne çıkabilir. Bu bir tür içsel terapi dönemidir. Aile içi iletişim bu dönemde yoğunlaşabilir. Merkür Kova'da objektif ve akılcıdır. Ancak Plüton'un etkisiyle geçmiş meseleler tekrar gündeme gelebilir. Bu yüzden duygusal geçmişinizi entelektüel bir farkındalıkla ele almak çok önemli. Eski bir kırgınlık, konuşulmamış bir konu veya aile içinde bastırılmış bir duygu
şimdi konuşulabilir olur. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'te kavuşacak ve bu alana şefkatli, yumuşak ve barışçıl bir diyalog enerjisi getirecek. Bu tarih aile içinde anlaşma sağlamak, geçmişi sevgiyle dönüştürmek veya evinizle ilgili estetik kararlar almak için harika bir zaman. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek ya da kendinize özel bir alan yaratmak da mümkün bu süreçte. Ancak bu kavuşumun içinde Plüton'un da olması duygusal derinliği arttırır, aile içindeki gizli duygular, baskılanmış anılar veya bilinçaltı korkular yüzeye çıkabilir. Fakat bu yüzleşme sizi zayıflatmak için değil, güçlendirmek içindir. Şifalanma, fark etme ve özgürleşme bu dönemin en önemli temaları. Uranüs ise Boğa burcundaki konumuyla bu kavuşuma üçgen açı yapıyor. İlişkilerde beklenmedik ama özgürleştirici etkiler yaratıyor. Özellikle evlilik veya ortak yaşam alanlarında ani kararlar gündeme gelebilir. Bir taşınma, ev yenileme ya da aile içindeki dinamikleri değiştiren bir gelişme olabilir. Uranüs burada size yeni bir düzen kur ama bu düzen eski kalıplarla değil özgürlükle şekillenecek diyor. 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'te kare açı yapacak. Partneriniz veya aile üyelerinizle iletişimde gerginlik olabilir. Özellikle evlilik, ev paylaşımı veya yaşam düzeni konularında fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bu tarihlerde ani kararlar vermekten kaçının. Çünkü Uranüs etkisi altında alınan kararlar hızlı değişebilir. Neptün ise Balık burcundan sekstil açıyla bu döneme empati ve yaratıcılık katıyor. Bu açı içsel huzuru ve ruhsal farkındalığı destekler. Ev ortamınızda sanatla, müzikle veya ruhsal pratiklerle ilgilenmek enerjinizi dengeleyebilir. Ayrıca bu enerji aile bireyleriyle olan ilişkilerde affediciliği kolaylaştırır. Mars ise size Oğlak burcunun son derecelerinden destek olacak. Zihinsel olarak sizi son derece üretken kılıyor bu. Yeni bir eğitim, yazı, iletişim veya ticari proje için fikir üretme potansiyeliniz yüksek. Ancak bu dönemde düşüncelerinizi aşırı kontrol etmeye çalışmayın. Çünkü Plüton zaten gereken dönüşümü başlatıyor. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Enerji yumuşar. Artık duygular daha rahat ifade edilir hale gelir. Kalbinizle konuşmanın zamanı gelir. Sanatla, aşkla, çocuklarla veya hobilerinizle ilgilenmek size ruhsal bir denge sağlar. Zihin artık geçmişi analiz etmekten çok geleceği hayal etmeye başlar. Sevgili akrepler, bu Merkür'ün Kova transiti sizler için ruhsal bir yeniden doğuş sürecidir. Köklerinizle yüzleşiyorsunuz, geçmişin üzerindeki tozu kaldırıyorsunuz ama bunu yaparken içsel bir özgürlük kazanıyorsunuz. Artık ev kavramı sizin için sadece bir mekan değil, bir iç denge hali olacak. Ailenizle, geçmişinizle, kendinizle barıştıkça zihniniz de sadeleşecek. Unutmayın, akrep enerjisi her zaman küllerinden doğmaktır. Bu dönemde tam olarak öyle bir yeniden doğuşun başlangıcı, içsel evinizi yeniden inşa ediyorsunuz ve bu kez güçle değil, bilinçle. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili yaylar, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna giriyor. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da orada ve gökyüzünde güçlü bir stelyum oluşuyor sizin 3. evinizde. Yani iletişim, düşünce, eğitim, kardeşler, kısa yolculuklar ve zihinsel üretim alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü adeta zihninizi şimşek gibi aydınlatıyor. Düşünceleriniz daha keskin, fikirleriniz daha özgün hale geliyor. Artık sıradan düşüncelerden değil, vizyoner fikirlerden besleniyorsunuz. Kova enerjisi sizler için çok uyumlu bir frekanstır. Çünkü hem özgürlüğü hem de yeniliği temsil eder. Merkür'ün bu burçtaki ilerleyişi sizlere bilgiyle devrim yapma fırsatı verir. Artık zihninizin kalıplarını kırmak, farklı düşünen insanlarla bağlantı kurmak, dijital dünyada kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Güneş, Venüs, Merkür ve Plüto
Aynı evde sizin için entelektüel bir dönüşüm anlamına gelir. Düşünce biçiminiz değişecek. Artık sadece bilgi toplamıyorsunuz, bilgiyi analize ediyorsunuz, dönüştürüyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Bu dönemde fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak, yazmak, konuşmak ve öğretmek size güç kazandırır. Plüto burada zihinsel farkındalığı derinleştirir, sözcüklerin gücünü fark edersiniz. Her cümlenizin, her düşüncenizin bir titreşim olduğunu anlarsınız. Bu yüzden bu dönem bilinçli iletişimin önemini vurgular. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak, sözlerinize zarafet ve çekicilik katacak. Bu iletişimde diplomasi, uyum ve sempati enerjisini arttırır. Eğer sosyal medya, eğitim, yayıncılık veya yazılı iletişimle ilgileniyorsanız bu tarihlerde ilgi çekici işler ortaya çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yumuşama ve anlayış öne çıkar. Ancak unutmayın, bu kavuşumun içinde Plüto da var. Bu yüzden bazı konuşmalar çok derin veya dönüştürücü olabilir. Bir kardeş, kuzen ya da yakın dostla geçmişe dayalı bir meseleyi netleştirebilir. Bazı ilişkilerde ise artık aynı frekansta değiliz diyebilirsiniz. Plüto burada yüzeysel ilişkileri değil, anlamlı bağları destekler. Uranüs'ün Boğa burcundaki retro hareketiyle bu güçlü kavuşuma üçgen açıyla destek yapıyor. Bu açı iş yaşamınızda veya günlük rutinlerinizde ani fırsatlar getirebilir. Özellikle dijital sistemler, teknolojik yenilikler, yeni iş modelleri veya çevrim içi projeler açısından şanslı etkiler alıyorsunuz. Zihniniz pratik yenilikleri hızla uygulayabilir. 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'te kare açıda olacak. Özellikle iş ve iletişim konularında beklenmedik değişimler olabilir. Belki bir proje yön değiştirir, bir fikir reddedilir veya bir plan aniden ertelenebilir. Bu tarihlerde sabırlı olun. Uranüs kareleri sizi zihinsel esnekliğe davet eder. Yeni bir yöntem bulmanız gerekebilir. Ama bu sizi daha ileriye taşıyacaktır. Neptün ise Balık burcundaki sekstil açıyla iç sesini güçlendirecek bu dönemde. Bu sezgisel düşünmenin ve empatik iletişimin önemini hatırlatır. Aile bireyleriyle, özellikle ebeveynlerle yapılan konuşmalarda duygusal bağlar derinleşebilir. Bu açı zihinsel yoğunluk arasında kalbinizle bağlantıyı kaybetmemeniz için bir rehberdir. Mars ise Oğlak burcunun son derecelerinden katkı sağlıyor. Maddi konularda stratejik düşünmenizi sağlar. Kazanç, yatırım ve üretimle ilgili fikirlerinizi eyleme dökmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde bir eğitim ya da yazı projesi finansal kazanca da dönüşebilir. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Enerji biraz daha yumuşuyor. Artık zihinsel hareket yerini duygusal farkındalığa bırakır. Aile, ev ve iç huzur konuları öne çıkar. Ancak Kova döneminde kazandığınız zihinsel açıklık bu geçişte size güçlü bir yön duygusu sağlar. Sevgili yaylar, Merkür'ün Kova transiti sizler için zihinsel özgürlük dönemidir. Artık düşüncelerinizin sizi sınırlamasına izin vermiyorsunuz. Kalıpları yıkıyor, kendinizi bilgiyle yeniden inşa ediyorsunuz. Bu dönem yazın, konuşun, anlatın, öğretin. Çünkü sesiniz başkalarının farkındalığını da arttıracak. Evren sizin aracılığınızla konuşuyor olacak. Kısacası bu transit size şunu söylüyor. Bilgi sadece bilmek için değil, bilgelik haline getirmek içindir ve siz sevgili yaylar artık bilginizi ışığa dönüştürme zamanı geldi. Mutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili oğlaklar, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da Kova burcunda ve gökyüzünde güçlü bir stelyum oluşuyor sizin ikinci evinizde. Yani para, özdeğer, güven ve maddi kaynaklar alanınızda gerçekleşiyor bu. Bu gökyüzü size çok net bir mesaj getiriyor. Gerçek güven önce zihinsel bir tutumdur. Kova burcundaki bu enerji maddi konularda yenilikçi ve özgün düşünmenizi sağlıyor. Para kazanma biçiminiz, sahip olduklarınızda kurduğunuz ilişki ve kendinize biçtiğiniz değer algısı şimdi dönüşüm sürecine giriyor. Güneş, Venüs, Merkür ve Plüto aynı evde buluşuyor. Hem zihinsel hem duygusal anlamda özdeğer bilincinizi yeniden yapılandırıyor.
Plüto burada sizi derinlere inmeye davet eder. Gerçekten neye değer veriyorum? Parayla mı, üretimle mi yoksa içsel güvenle mi besleniyorum? İşte bu sorular bu dönemde sıkça karşınıza çıkabilir. Merkür'ün Kova'daki hareketi finansal planlarınızı akılcı ve yenilikçi bir perspektiften değerlendirme fırsatı verir. Yeni yatırım fikirleri, dijital kazanç modelleri, kripto veya online gelir kaynaklarıyla ilgilenebilirsiniz. Kova enerjisi geleneksel olandan çok geleceğe dönük olanı destekler. Artık sabit güvenlik anlayışı değil, akıllı sistemlerle kurulan özgür güveni inşa etme zamanı. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak, para ve değer alanında zarif bir uyum yaratacak ve bu hem kazanç hem de kişisel çekim gücü açısından olumlu bir dönem. İş görüşmeleri, finansal müzakereler veya estetik yatırımlar açısından şanslı etkiler devrede olacak. Aynı zamanda Venüs'ün varlığı kendi değerinizin farkına varma enerjisini de güçlendirir. Ancak unutmayın, bu kavuşumun içinde bir de Plüto var. Dolayısıyla bu süreçte bir farkındalık krizi de yaşanabilir. Ben gerçekten bu değeri hak ediyor muyum sorusu içsel bir sınav gibi karşınıza çıkabilir. Eğer bugüne dek emeğinizi hafife aldıysanız bu dönem o tutumu değiştireceksiniz. Artık daha bilinçli, daha güçlü ve daha özgüvenli bir maddi duruş inşa etme zamanı. Uranüs ise Boğa burcundan üçgen açıyla destekliyor bunu. Beklenmedik ama faydalı finansal fırsatlar getirebilir. Özellikle yaratıcı projeler, sanatsal işler, teknoloji tabanlı kazançlar veya özgün fikirleriniz üzerinden elde etme şansınız var. Uranüs burada sizi konfor alanınızdan çıkmaya çağırıyor ama bunu sürprizlerle ödüllendirerek yapıyor. 4 Şubat'ta Uranüs ile Merkür arasında kare açı olacak. Maddi konularda aniden yön değiştiren koşullar ortaya çıkabilir. Bu süreçte dikkatli olun. Belki bir ödeme gecikir, belki beklenmedik bir harcama çıkar. Ancak bu etki sizi finansal farkındalık kazanmaya itiyor. Paraya bakış açınız değiştikçe yeni çözümler bulabilirsiniz. Bu açı para enerjisini zihinsel esneklikle yönetmeyi öğretir. Balık burcundaki Neptün ise seksil açıyla destek verecek, zihinsel enerjinize sezgisel bir boyut katacak. Bu dönemde kazanç fikirlerinizde ilham, yaratıcılık ve ruhsal yönelim öne çıkabilir. Belki yazmak, danışmanlık yapmak, eğitim vermek veya sanatsal üretimlerle gelir elde etmek istiyorsunuz. Bu açı parayı anlamla birleştirme potansiyelini getiriyor. Mars ise Oğlak burcunun son derecelerinden destek olacak, kişisel kararlılığınızı güçlendirecek. Uzun zamandır ertelediğiniz bir işi başlatabilir, kendi adınıza net bir yön belirleyebilirsiniz. Ancak Mars burada size şunu hatırlatacak: başarı stratejiyle birleşmiş sabır ister. 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Enerji yumuşuyor. Zihinsel yoğunluk yerini sezgisel anlayışa bırakıyor. Artık plan değil, his ön plana çıkar. İletişim diliniz daha duygusal, daha empatik hale gelir. Maddi konularda sezgilerinize güvenin. Çünkü balık döneminde iç sesiniz güçlü rehberiniz olacak. Sevgili oğlaklar, Merkür'ün Kova transiti sizin için özdeğer bilincinin yeniden doğuşu anlamına geliyor. Artık maddi güveni sadece para üzerinden tanımlamıyorsunuz. Gerçek güvenin bilgi, özgünlük ve içsel güçle kurulduğunu fark ediyorsunuz. Bu dönem kazanç kapılarını açabilir ama asıl kazanç kendinize duyduğunuz inançta gizli. Çünkü Merkür Kova'da size şunu söylüyor: zihin değiştiğinde dünya da değişir. Ve siz sevgili oğlaklar artık eski sınırlarla değil, yenilikçi fikirlerle inşa ediyorsunuz geleceğinizi. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün Kova transiti var. Sevgili kovalar, 20 Ocak itibariyle sahne tamamen size ait. Çünkü Merkür Kova burcuna geçiyor ama Güneş, Venüs ve Plüto da burcunuzda büyük bir stelyuma neden oluyorlar. Bu zihinsel, duygusal ve kimliksel anlamda hayatınızın yeni bir dönemine geçiş yaptığınızı gösteriyor. Bu kadar güçlü bir gökyüzü stelyumu evrenin adeta sizinle doğrudan konuştuğu bir zamana işaret eder. Artık fikirleriniz, kelimeleriniz ve seçimleriniz
geleceğinizi belirleyecek. Merkür'ün sizin burcunuzdaki hareketi zihin enerjinizi olağanüstü bir noktaya taşıyor. Düşünceleriniz net, ileri görüşlü ve sıra dışı hale geliyor. Artık farklı düşünmek sizin zaten doğanızın da bir parçası, varoluş amacınız haline geliyor. Bu dönem kendinizi yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Ne düşündüğünüz, ne söylediğiniz ve nasıl algılandığınız büyük bir dönüşümden geçiyor. Plüton'un da bu alanda olması zihinsel gücün ne kadar derin bir dönüşüm aracı olduğunu hatırlatıyor. Artık kelimelerinizin gücü var, hatta kader yaratma potansiyeli taşıyor. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'te tam kavuşum yapacak. Bu kavuşum sizi son derece çekici, diplomatik ve etkileyici kılıyor. Sözcükleriniz adeta sihirli hale geliyor. İnsanları ikna etme, toplulukları etkileme, ilişkilerde daha derin bir anlayış kurma şansınız çok yüksek. Bu tarih imaj değişikliği, kişisel sunum, sosyal medya projeleri ya da önemli görüşmeler açısından oldukça destekleyici. Ancak Plüton'un da bu kavuşumun içinde yer alması içsel bir dönüşüm baskısını da beraberinde getirecek. Bu gerçek ben kimim sorusunun yükseldiği bir dönem olabilir. Maskeler düşer, özbenlik sahneye çıkar. İlişkilerinizde, kimliğinizde ya da fikirlerinizde artık sahte bir duruşa yer kalmaz. Samimiyet, güç ve farkındalık birleşecek sizde. Uranüs ise üçgen açıyla destek verecek. Bu köklerle, evle ve aileyle ilgili beklenmedik ama özgürleştirici gelişmeler getirebilir. Belki taşınma, yaşam alanı değişikliği ya da aile içi rollerin yeniden düzenlenmesi gibi konular gündeme gelebilir. Uranüs burada özgürlük evden başlar diyor. Zihinsel ve duygusal alanınızı sadeleştirdikçe yaşam enerjiniz artacaktır. Ancak 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'e kare açıya girecek. Geçmişle gelecek arasında zihinsel bir çatışma hissedebilirsiniz. Bir yanınız radikal değişim isterken diğer yanınız güvenli olanı korumak isteyebilir. Bu tarihlerde ani kararlar vermemeye özen gösterin. Çünkü Uranüs'ün bu kare açısı sizi yeni düşünme biçimlerine zorlar. Direnirseniz stres yaratır, esnek kalırsanız aydınlanma getirir. Ve Balık burcundaki Neptün de buraya seksil açı yaparak sezgisel bir pusula sunuyor. Bu dönemde iç sesinizi duymak, maddi veya manevi yönünüzü belirlemenize yardım eder. Sanatsal ve yaratıcı çalışmalar, manevi pratikler ya da duygusal paylaşımlar zihinsel yoğunluğunuzu yumuşatır. Mars ise Oğlak burcunun son derecelerinden bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden geçmişi bırakmak, arınmak ve yeni döneme hafiflemiş şekilde girmek çok önemli. Mars burada sizi içsel olarak hazırlıyor. Çünkü siz yeni bir döngünün lideri olmaya başlıyorsunuz. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçiyor. Odağınız finansal alanlara ve özdeğer konularına kayacaktır. Yeni dönemin ilk pratik adımlarını planlama zamanıdır. Artık fikir değil, eylem zamanı. Zihin duyguyla birleşir, amaç içsel huzur olur. Sevgili kovalar, bu Merkür'ün kova transiti sizin için entelektüel yeniden doğuş anlamına geliyor. Zihniniz artık bir laboratuvar gibi çalışıyor. Fikirler, vizyonlar, projeler hepsi bir araya gelerek yeni bir siz inşa ediyor. Artık siz yalnızca bir birey değilsiniz, bir fikir akımı gibisiniz. Dünyaya ilham verebilir, insanlara yön gösterebilir, sistemleri değiştirebilirsiniz. Bu süreçte unutmayın, gerçek değişim önce düşüncede başlar. Siz düşündükçe evren şekil alır. Ve evet sevgili kovalar, artık düşünceleriniz kaderinizi yazıyor. Bu kez kalem sizin elinizde. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün kova transiti var. Sevgili balıklar, 20 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. Ancak Güneş, Venüs ve Plüto da Kova burcunda ve gökyüzünde büyük bir stelyum oluşuyor sizin 12. evinizde. Yani bilinçaltı, ruhsal derinlik, kapanışlar, iç dünya ve sezgisel farkındalık alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü adeta size fısıltıyor. Dur, dinle, iç sesini duy. Şimdi zihin dış dünyadan çok
dış dünyaya dönüyor. Merkür Kova'da objektif düşünür ama 12. evde bu objektiflik ruhun gizli odalarına ışık tutar. Bu dönem bilinçaltınızda gizli kalan düşünceler, bastırılmış duygular veya geçmişten gelen zihinsel kalıplar açığa çıkabilir. Adeta ruhunuzu düzenleyen, farkındalık kazandıran bir zihinsel temizlik sürecine giriyorsunuz. Ancak Güneş, Venüs, Merkür ve Plüto hepsi aynı evde içsel dönüşümün en derin aşamasını başlatıyorlar. Plüto bilinçaltınızı kazırken sizden gizlenmiş bilgileri, gizli düşmanları, duyguları, sezgileri yüzeye çıkarıyor. Bu korkularla yüzleşme ama aynı zamanda ruhsal güçlenme dönemi. Bu süreçte rüyalarınız çok yoğun hale gelebilir. Evren sizinle semboller aracılığıyla konuşur. Bir cümle, bir rüya, bir müzik parçası bile büyük farkındalıklar getirebilir. Zihniniz şimdi görünmeyeni görmeye, bilinmeyeni anlamaya hazır. 23 Ocak'ta Merkür Venüs'le kavuşacak. Bu kavuşum içsel şifayı temsil eder. Sevgiyle düşünmek, kendinizde daha yumuşak davranmak, affetmek ve bırakmak bu dönemde daha kolay olacaktır. Özellikle geçmiş ilişkiler, eski kırgınlıklar, kapanmamış hikayeler bugünlerde zihninizde yeniden belirir ama bu kez farklı bir bakışta. Artık olanı değil, anlamını görüyorsunuz. Plüton'un bu kavuşuma eşlik etmesi affetmenin derinliğini artırır. Bazı anlarda, bazı duygularla vedalaşma vakti gelmiştir. Bu vedalar zordur ama ruhunuzu özgürleştirir. Artık zihinsel arınma başlıyor. Uranüs ise bu kavuşuma üçgen açı yaparak destek sağlıyor. Bu açı iç dünyanızla iletişim biçiminiz arasında güçlü bir bağlantı kuruyor. Beklenmedik farkındalıklar, ani sezgisel aydınlanmalar veya bilinç sıçramaları yaşayabilirsiniz. Belki bir konuyu bakış açınız bir anda değişir. Uranüs burada size diyor ki gerçek özgürlük zihnin sınırlarını aşmaktır. Ve 4 Şubat'ta Merkür Uranüs'e kare açıda olacak. Zihinsel olarak dağınık hissedebilirsiniz. Özellikle konuşmalar, yazışmalar veya planlamalar sırasında beklenmedik değişiklikler olabilir. Bugünlerde sezgilerinize güvenin ama detayları da gözden kaçırmayın. Çünkü Uranüs bu kareyle sizi zihinsel kontrolü bırak, farkındalığı arttır mesajıyla sınayacaktır. Balık burcundaki Neptün de seksil açıyla bu süreci ruhsal olarak destekliyor. Sezgileriniz olağanüstü güçleniyor. Meditasyon, dua, sanat veya doğa ile vakit geçirmek size derin bir huzur getirir. Zihin susarsa ruh konuşur. Mars ile ise Oğlak Burcu'nun son derecelerindeki konumu ile sosyal çevrenizdeki bazı dinamikleri netleştirmenizi sağlıyor. Kimlerle aynı idealleri paylaşıyorsunuz? Kimin enerjisi sizi ileriye taşıyor? Kiminki aşağıya çekiyor? Bu soruların cevapları netleşecek. Ve 7 Şubat'ta Merkür Kova burcundan çıkarak Balık burcuna geçtiğinde enerji tamamen değişecek. Artık zihin perde arkasından çıkacak ve siz yeniden görünür olacaksınız. Bu geçişle birlikte kendinizi ifade etmek, konuşma, yazma ve paylaşma isteğiniz artacaktır. Ancak bu kez bilgelik başka bir boyuttadır. Artık sadece bilgiyle değil, sezgiyle de konuşacaksınız. Sevgili balıklar, Merkür'ün Kova transiti sizin için zihinsel sessizliğin içinden doğan farkındalık dönemidir. Ruhunuzun derinliklerinden yeni bir siz yükseliyor. Düşünceleriniz, duygularınız ve sezgileriniz artık bir bütün. Geçmişin sis perdesi aralanıyor. Artık olaylara değil, anlamlara odaklanıyorsunuz. Bu sayede hem ruhsal hem zihinsel olarak özgürleşiyorsunuz. Bu süreçte evren size fısıldayacak, belki rüyalarla, belki sessizlikle ve siz o fısıltının içinden kendi gerçeğinizi duyacaksınız. Çünkü bu dönem sevgili balıklar, ruhun konuştuğu, zihnin sustuğu zamandır ve siz bu sessizlikte yeniden doğacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.